Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgede şiddetli rüzgar etkili. Bazı evlerin boşaltıldığı... Bugün 29 Temmuz 2021 Perşembe. Tarih bugünü ayrı bir parantezle not edecek. Ateş fırtınasında köylülerin evleri de yandı, kül oldu. Fabrikalarda patlamalar meydana geldi. Evet değerli izleyenler, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Gözümüz, kulağımız, yüreğimiz Manavgat'ta, ciğerimiz yanıyor diyoruz. Kabusun son bulmasını istiyoruz. Son durumsa şu ki... Sanki bir çocuğumuzu kaybetmiş kadar acı duyuyorum ben şimdi. Yani inanın ki 1 saat sürmüyor, 1 kilometre. Şu anda köyün yanmasını bekliyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. Acı ve karanlık günler. Geçtiğimiz yaz ülkemizin yüz binlerce hektar ormanı alevlere teslim oldu. Her birimiz evimizde bu korkunç görüntüleri seyrederken acı, hüzün ve çaresizlik içinde kaldık. Bu çaresizliği yenebilmemiz için her birimiz çeşitli yollara başvurduk. Elini taşın altına koyanlardan bazıları ise farklı bir çözüm yolu aradılar. Onlar bu ülkenin aydınlık ve parlak gençleriydi. Her biri ülkemizin farklı noktalarından bir araya geldi. Murathan Hocaoğlu, İstanbul; Abdullah Yılmaz, Trabzon; Can Aksu, İzmir; Emir Coşkun, Rize; Enes Şetin, Trakya; Ensar Baran, Şanlıurfa; Hüseyin Kaçmaz, Iğdır; Mesut Koşer, Erzincan; Murathan Demirci, Kastamonu; Nadir Oktay, Adana; Rıdvan Polat, Sivas; Sezer Yıldırımer, Kocaeli. Tüm bu gençler Türkiye'nin dört bir yanından bir araya geldi ve orman yangınlarını henüz yayılmadan keşfedebilecek bir insansız hava aracı tasarladılar. Şimdi gelin bu başarı ve fedakarlık örneğini onların ağzından dinleyelim. Evet, yani izlerken o günleri hatırlamamak elde değil. O günler bizler için, Türkiye için, hepimiz için, genç mühendislerimiz için de zor günlerdi. Ama onlar Türkiye'nin herhangi bir yerinde, neresinde olduğu fark etmeksizin bir inisiyatif aldılar ve dediler ki biz bu iş için önceden mühendis adaylar olarak bir proje geliştirelim, bir insansız hava aracı geliştirelim ve bu insansız hava aracıyla da yangınlar çıkmadan keşfetmek için bir sorumluluk alalım dediler. Ve bu projeni geliştirirken aslında yanlarında kimisinin bilgisayarı yoktu, kimisinin çok böyle işletim sistemi güçlü olmayan bilgisayarları vardı. Ve dediler ki bunların hiçbiri bize engel değil, biz yeni nesiliz, yeni teknolojiyi son verimiyle kullanacağız ve bununla ilgili adım attılar. Rıdvan, seninle bu proje başladığında hatırlıyorum, daha yanında bilgisayarın yoktu, tabletin vardı ve tabletinle beraber sen bir proje başlattın. Bunu bize paylaşır mısın? Hep beraber dinlemek istiyoruz bunu. Evet Emrah Bey. Bu projeye başladığımda ilk başta haberlerde yangınları gördüm. Bu üzücü olaylar karşısında benim de bir şeyler yapmam gerekiyordu. Yangınların hangi bölgelerde olduğunu tespitini yapabilecek bir hava aracı tasarlamaya karar verdim. Bu sayede yangınlara hızlıca müdahale edilebileceğini düşündüm. Tabletimi elime aldım, o anda yanımda bilgisayarım yoktu. Tabletimi elime aldım ve 3D Sketch uygulamasında bir taslak çizimi gerçekleştirdim. Bu çizimi arkadaşlarımın da bulunduğu, birbirimizle fikir alışverişinde bulunduğumuz, projelerimizi, tasarımlarımızı paylaştığımız topluluğumuzda bir gönderi olarak, bir fikir olarak paylaştım. Bu gönderimi arkadaşlarım tarafından yapılan yorumlar neticesinde görüntülü bir toplantı yapmaya karar verdik. Bunun için de yine bu topluluğu kullandım. Conversation bölümünden bir grup kurdum ve bu gruptan görüntülü bir toplantı başlattım. Toplantıda bir hava aracı nasıl tasarlarız, bunu nasıl ilerletebiliriz hakkında tartışmalarda bulunduk. Ekran paylaşımı yaptım. Taslak tasarımım üzerinden fikir alışverişi yaptık. Daha sonrasında Murathan arkadaşımız hepimizin farklı şehirlerde bulunduğunu ve bu projenin hızlı ve planlı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini, hızlı bir şekilde sonuca ulaşması gerektiğini söyledi ve 3D Experience PLM ürünlerini kullanmamız gerektiğini tavsiye etti. Bu fikir hepimizin aklına yattı ve bu projeyi gerçekleştirmek için beraber yola koyulduk. Rıdvan, yanlış görmüyorum değil mi? Burası 3D Experience platformun evet, içi hala. Evet, 3D Experience platformunun içinde.
Burada fikir alışverişi yapabiliyoruz, görüntülü toplantılar yapabiliyoruz. Yani buradaki toplantılarda sistemde hiç 3D Experience dışında Teams'tir, Zoom'dur başka bir şey kullanmadan bunu yapabiliyor olmak çok iyi. Evet. Bunların hepsini buradan gerçekleştirdik. O zaman şimdi Murat'ın fikrine yol alalım. Murat'ın bize bir çatı inşa etsin. Bu çatının içinde hepimiz ortak aynı noktada olmamız lazım. Bakalım nasıl olacak bu? Ben uçağımızı alıyorum. Rıdvan'ın uçağını götürüyorum, İstanbul'a indiriyorum ve bu çatıyı nasıl kurduk, bu platform bizi nasıl aynı sofrada buluşturdu onu dinlemek için Murat'a dönüyorum. Öncelikle ilk yapmamız gereken şey çatımız, hatta binamızı oluşturmaktı, bizim kendi ofisimiz diyebileceğimiz. Bunun için ise aynı şekilde Rıdvan Bey'in söylediği gibi 3D Experience platformu bulunan Dashboard uygulaması kullandık. Dashboard uygulaması en temelde aslında bizim birden çok işi tek bir alanda yapmamızı sağlayan şey. Bu da en çok işimize yer alan, çünkü biz 11 kişiyiz burada. 11 farklı işi yapmamız lazım ve Türkiye'nin farklı yerlerinden bunu da yapamayacağımız için tek bir alanda buluşup bunu yapmaya karar verdik. Bunun için ise ilk önce bizim çalışma alanımız, yani dashboard'umuzu oluşturdum. Sonra ise çalışma alanlarımızı hepimize tek tek oluşturdum. Yani hepimiz aslında ofisimizde odalar oluşturdum. Bu odalarımızda kullanacağımız uygulamaları, yani bizim aslında araç gereçlerimizi de buraya koydum. Örneğin gövde tasarımı yapacak kişinin kullanacağı ana uygulamayı da buraya yerleştirdim. Onun çizim yapacağı, gövde tasarlayacağı uygulamayı yerleştirdim. Sonrasında ise onun yan araçlarını da aynı şekilde tek bir yere koydum ki işlerini sadece oradan bitirebilsin. Gövde tasarımı yapacağı uygulama orada, onu kaydedeceği uygulama orada, bizim en büyük tüm her şeyi kaydettiğimiz Space uygulaması ve sonrasında ise onu arayıp bulabileceği Bookmark uygulaması sonra. Yani sonrasında geldiğinde tek bir yerden onu aynı şekilde bulabilir. Hepsini tek tek oluşturduktan sonra ise ofisimizin temel çatısı, ana görünümü tamamlanmış oldu. Murat'an, sen şimdi sanki şöyle anlatalım herkese, belki Bulut karıştırıyor olabilirler. Sen bize bir ofis açtın, hepimizin masalarını kurdun, üzerine bilgisayarlarımızı bıraktın, kullanacağım uygulamaları yükledin ve sonra dedin ki bunu da Bulut'ta yaptın ve herkese ulaşabilecekleri yerde istediği zaman bir alan oluşturup arkadaşlar işi biten dosyanızını buraya bıraksın, karışmayacak dedin. Doğru mu? Evet, aslında öyle 11 tane biriyle bağlantı ofis oluşturdum. Herkes dedim ki sen burada çalış, sen burada çalış, sen burada çalış. Bu senin masan, masanda kullanacağın kalem, edevatın bu. Bunu kullan. Sonra kalemini de buraya koy. Hatta kaybolmasın ki gelen sonra bulabilsin. Böylece hepimiz 11 kişi beraber, dediğim gibi farklı il ve ilçelerde olsak da Türkiye'de aramızda 800.000 kilometre bile olsa bile ofisimize kapıdan girermiş gibi girebiliyorduk. Şimdi bu çok ayrı bir teknoloji zaten ama ya sanki bir şey daha yapmamız lazım. Ya bizim burada hep beraber bir takvim var. Hemen yetiştirmek istiyoruz. Bir planı böyle nasıl takip edeceğiz? Biraz o konudan da bahseder misin bize? Evet tabii, yani binamız oluşturduktan sonra bunu kapıdan girip kullanamayız. Bize bir plan lazım. Aslında şemamız veya bu uygulamanın içerisinde söylediğimiz şekilde ise bize bir tane rota lazım. Burada rota management uygulamamız var. Bu uygulamanın ise temel amacı şu. Aynı şekilde ofisimizi kurduk, masaları koyduk. Masalarda hangi sırayla çalışacağımız. Bunun için ise ilk önce rotamızı oluşturuyorum, bizim akışımızı oluşturuyorum. Sonra ise herkesin kullanacağı detayları, görevleri buraya yerleştiriyorum. En sonda ise onlara detay veriyorum. Verdiğim detaylarda ise onlardan spesifik özellik istiyorum. Kanatta özel bir özellik istiyorsam, belli bir açı istiyorsam, belli bir eğim istiyorsam onları da buraya yerleştiriyorum. Tüm özellikleri yerleştirdikten sonra ise bizim için en önemli olan şey onlara zamanı atıyorum. Zaman Emrah Bey şu için önemli. Hemen uçağımızı bitirip hemen yangınları saptayıp hemen onlara müdahale etmek istiyoruz. Bu yüzden tek tek zamanları belirliyorum. Gövde tasarımı ilk gün bitmeli, oradan kanata geçmeliyiz, oradan analizini yapmalıyız. Bunları tek tek belirliyorum. Her şey tamamladıktan sonra ise sırası gelene bir tane bildirim gidiyor. Bu sayede ise benim sıram gelmiş, masama geçip çalışabilirim algısını onlara veriyorum. En sonda ise uzaktan baktığımızda ise herkesin ne yapacağı zaten şablonlarda belli oluyor. Yani hiçbir şey bilmeden biri bakan bile benim sırama şu kadar var, bana bu kadar var, şu işi yapmalıyım, onu görebiliyor. Çok güzel. O zaman artık ben gerçekten heyecanlanıyorum. Bir an önce bu tasarıma başlamak istiyorum. Artık başlayabiliriz, evet. Artık bir tasarımı görelim. Tasarımın çünkü birçok fazı var. Geç de kalmayalım. Tasarım için o zaman ben bizim uçağımızı alayım, kaldırayım, Adana'ya indireyim. Biz tasarımı nasıl yaptık, nereden başladık, neler kullandık? Sendeyiz. Yol haritamız da tamamlandıktan sonra tasarım aşamalarımıza başladık. Öncelikle Emrah Bey, 3D Experience platformunun içerisinde gövde tasarımımızı yapabileceğimiz birçok uygulama bulunuyordu. Fakat bizim gövde tasarımımızın taslağında çok fazla karmaşık yüzeyler vardı. Ve biz bu Xshape'i, yani Xshape uygulamamızı tasarımımızın karmaşık yüzeyleri modellediği için tasarımımıza uygun gördük. Yani Xshape uygulamamıza uygun gördük. Çünkü Xshape
İtme ve çekme etkileşimlerini kullanarak karmaşık modeller yaptığımız Subdivision modelleme uygulamasıdır. Kendisi tamamen bulut tabanlı bir uygulamadır. Uçağımızı tasarlarken en önemli kriterlerimiz aerodinamik açıdan uçuşa elverişli ve simetrik bir gövde tasarımına sahip olmasıydı. Ve biz bu noktada X-Shape'in Subdivision modelleme özelliklerinden yararlandık. Ve tasarım videomuzda da gördüğünüz üzere basit bir şekilde tasarımımızı sonuçlandırdık. Yani sen söylerken basit diyorsun ama yani sen bunu bulutta yaptım dedim. Ben o noktayı yakaladım. Sen bilgisayara bir şey yüklemedin mi bunu yaparken? Evet, yüklemedim çünkü o zaman elimde iyi bir iş istasyonu yoktu. Ve tamamen tarayıcı tabanlı olduğu için 3D Experience platformu kolaylıkla internetin olduğu herhangi bir yerden eriştim. Vay be. Yani bulutta biz tasarımımızın gövdesini tamamladık. O zaman ben bir an önce daha da ilerleyelim. İnsanları da merakta bırakmayalım. Bir kanadı tasarlayalım ki en azından bir uçağımızın şekli belli olsun diyorum. Kanat için Rıdvan yine sana döneceğim ama korkuyla dönüyorum. Yine tablet var sende. Acaba bu tabletle bize nasıl bir kanat çizeceksin? Neler yapacaksın? Hiç de sözü uzatmadan uçağımı indirdim ve sözü sana bıraktım. Evet, uçağımızın gövdesinin tasarımı bittikten sonra sıra bu gövdeyi taşıyacak olan kanat tasarımına geldi. Kanat tasarımını da gerçekleştirirken uçağımızın kanadına etki eden kuvvetleri hesapladım ve basit bir kanat profili seçip basit bir model oluşturdum. Bu modeli oluşturduktan sonra modelin üzerine bu kuvvetleri uyguladım, gerekli olan kuvvetleri. Sonra Design Guidance özelliği bana bu kuvvetleri dikkate alarak organik bir model oluşturdu. Aslında benim bu tasarımın doğru olup olmadığını göstermem açısından bunu kullandım ve bunu yine tablette yaptım. Bu organik modelde kütlemi istediğim gibi ayarladım. Çünkü ben hafif bir malzemeye sahip olmasını istiyorum ve maliyetinin de uygun olmasını istiyorum. Burada kütlemi istediğim gibi ayarladıktan sonra artık bu tasarımı referans alarak parametrik bir tasarım oluşturdum. Bu noktadan itibaren yapılacak işlemler artık montaj ekibindeki arkadaşlarım tarafından yapılacaktı. Uçağımızı üretime hazır hale getirebilecek işlemleri gerçekleştireceklerdi. Yani aslında o kadar normal bir şey gibi anlatıyorsun. Diyorsun ki ben burada bilgisayara sordum, o bana tasarım söyledi. Bilgisayar da değil, pardon, tablete sordum, tablet bana tasarımı söyledi diyorsun. Biz iş istasyonlarında bunu denediğimiz zaman eski bizim geleneksel teknolojilerde bunu yapabilmek için bayağı zamanlar beklememiz, uzun uzun çalışmalar yapmamız gerekiyordu. Yani sen çok rahat anlattın ama bilmiyorum karşıdaki izleyenler nasıl hissetti. Bir tabletten bunu yapabilmenin, bulutta bu tasarım programını kullanabilmenin gücünü hissetmiş olduk. Peki Rıdvan, burada sadece bir böyle parça mı çiziyoruz? Yani bir sheet metal çizemez miyim ben bulutta? İlla ya da bir az önce organik bir tasarım yaptık. Neler çizebilirim? Sheet metal burada mesela kritik sorulardan biri. Nasıl yaparız bunu? Evet, burada sheet metal de çizebiliriz. Uygulamalar arasında geçiş var. Ya bir uygulamadan çıkıp diğerine girmenize gerek yok. Bir tuşa bastığınız anda diğer uygulamaya geçiş yapabiliyorsunuz. Burada frame'ler de oluşturabilirsiniz. Aynı SolidWorks'daki development komutu gibi. Diğer bütün işlemlerde geçişleri sağlayabilirsiniz. Buradan analize bile geçiş yapabiliyorsunuz. Tek bir tuşla o uygulamadan o uygulamaya geçiyor. Bir yere çıkmanıza gerek yok. Her şey bulut üzerinde. Allah süper. O zaman biz de sizler gibi bu teknoloji kullanacak sanayideki meraklıları ve bunlarla ilgili araştırma yapacakları şimdiden bekliyoruz. O zaman şimdi bir diğer problemimiz var. Tamam, kanadı da çizdik. En son bunu bir hareket verecek motor bulmamız lazım. Bu motor için, bu motoru nasıl bulacağımızı, Experience platformu bize burada neler sağladı? Hemen yine uçağımızı, klasik uçağımızı kaldırıyorum ve bu konuyu öğrenmek için direkt dönüyorum sana. Evet, yani biz şimdi Experience platformda bu motoru bulabilecek miyiz? Evet, yangın uçağımız için bizim bir fırçasız DC motoru kullanmamız gerekti. Bunun için de platform üzerinde yer alan dünya çapında binlerce tedarikçinin ve üreticinin oluşturduğu ürünlerin 3D datalarının yer aldığı ParSupply adlı uygulamamız ile arama yaptık. Semantik arama, 3D benzerlik ve birleştirilmiş filtre özelliği sayesinde ihtiyacımız olan fırçasız motorları kolayca görüntüleyebildik. Bundan sonrasında ise işimize yarayacağını düşündüğümüz fırçasız motorları boyut, güç gibi ilgili konfigürasyonlarıyla kaydettik. En nihayetinde tüm bu seçimlerimizi sepetimize attık ve kıyaslamaya geçtik. Ve final kararımızı verdiğimiz fırçasız motorumuzu ise istediğimiz dosya formatında bilgisayarımıza indirdik ve tasarımlarımızda kullandık. Valla yeni nesile yeni normal herhalde. O kadar rahat anlatıyorsunuz ki. Mesela bu 3 boyutlu arama teknolojisini kullanmak için 2 tane server çalıştıran müşterilerimiz var. Umarım izlemiyorlardır bu sunumu. Çünkü sen bunu diyorsun ki ben bulutta aradım, istediğim parçayı, benzerini buldum ve bunu alıp montajıma koyacağım. Evet, istediğim bileşeni seçtiğim anda zaten platform bize onun 3D datasına benzer olan diğer bileşenleri direkt karşımıza alternatif olarak sunuyor ve bu sayede ben daha fazla
alternatiflerimi görüntüleyebiliyorum. Böyle bir özelliği var. Tamam, o zaman ben yani hemen bunların birleştiği bir şeyi görmek istiyorum. Bakalım onu nerede yapacağız? Sana devam ediyorum. Şimdi yangın uçağımızın tasarımlarını platform üzerinden bitirdik ve eksik olan bileşenlerimizi de yine platform üzerinden tedarik ettik. Şimdi sıra sizin de dediğiniz gibi tüm bu tasarımlarımızı, bileşenlerimizi bir araya getirmekte. Yani montaj sürecinde. Biz yangın uçağımızın tüm tasarım sürecini platform üzerinden yürütmedik. Montaj işlemlerimizi SolidWorks üzerinden yaptık. Nasıl yani? Platform üzerinden ayrı bir iş, SolidWorks üzerinden ayrı, iki farklı platformu nasıl bir araya getirdiniz diye sorabilirsiniz. İşte tam burada eski ile yeniyi bağlayan köprümüz SolidWorks Connected devreye girdi. İster masa üstüne tasarlayalım, ister bulutta iki uygulama arasındaki geçişi kolayca yaptık. Bu sayede hiçbir tasarımımızı yanımıza taşımadık fiziksel olarak. Hepsi bulut üzerinde bulunduğundan biz sadece elimizdeki araçla görevlerimizi yerine getirdik. Daha sonrasını SolidWorks Connected bizim için halletti. Planörümüzün de bizim iki parçası olan ve bulutta tasarlanan gövde ve pervaneyi sürükle bırakla montajımıza aktardık. Yani iki platform arasındaki veri geçişi bu kadar kolaydı. Sadece sürükledik ve bıraktık. Şimdi videoda da görebileceğiniz üzere bizim montaj işlemlerimiz tamamlandı. Bunu benim tekrar platforma yüklemem gerekiyor iş akışımızın devam edebilmesi için. Onu da yine tek bir tuşla platforma aktardım ve ilgili arkadaşıma devrettim. Yani ben bir ara korktum. Bizim geleneksel SolidWorks'ümüz hiç kullanılmadı sizde. Siz onu bir yerlerde kullanmadığını zannettim. Ama SolidWorks'ü Murat Han bize nasıl bir çatı kurduysa, nasıl bir platformda sağladıysa hem eski datamızı getirdik, hem buluttaki datamızı getirdik. Herkesin çalıştığı ortak bir yerde bu platformda, 3D Experience platformunda buluştu ve burada montajda karşımızda duruyor. Gerçekten mükemmel. Teşekkürler. Ben şimdi hepimiz tasarımla ilgili son halini görüyoruz ekranda. Ama biz mühendisiz. Biz mühendisler olarak bu tasarımda doğrulamamız lazım. Bu tasarımla ilgili doğrulamak için neler yapacağız? Hemen yine uçağımızı alalım. Bu sefer Edirne'ye inelim. Yani bu kadar tasarladıktan sonra acaba doğru mu yaptık? Kafamda soru işaretleri var. Sen bizi aydınlat. Nasıl yapalım bunu? Evet Emrah Bey. Buluta montajı yüklenen uçağımızın üretime girmeden önce akış analizini yapmaya karar verdik. Bilindiği üzere iyi bir analiz yapmak yüksek sistem özellikli bilgisayarlar gerektirir ve bu bilgisayarlar ise çok maliyetlidir. İşte tam bu konuda Dassault Systems'in kurmuş olduğu sunucu sistemleri devreye giriyor. Bu sunucu sistemlerinde yüksek özellikli bir bilgisayara gerek kalmadan sizin sunucu içerisindeki süper bilgisayarları kiralayarak analizlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Biz de analizimizi bu sunucuya dahil olan 144 çekirdekli bir bilgisayarı kiralayarak hesaplamalarımıza başladık. Hesaplamalarımız tamamlandıktan sonra çeşitli görselleştirme araçları ile beraber uçağımızın üzerinden geçen havanın bölgeler üzerindeki etkisini inceledik ve bu etkiler neticesinde nerenin ne kadarlık kuvvete dayanabileceğini, hangi bölgelerde ne tür basınçların etki ettiğini hepimiz de gördük ve bu bilgiler ışığında uçağımızın üretime elverişli olduğu kararına vardık. Yani bunu görünce Wright kardeşler keşke bugün yaşasaydı diyorum. Kaçıncı kez uçurduklarında, kaç kere düşürdüler bilmiyorum o uçağı ama zar zor bulmuşlardı ilk uçağı. Biz, yani sen buluttan 144 çekirdekli bir bilgisayarı kiralayıp anında cevap bulduk diyorsun. Yani bu teknoloji herkese lazım galiba. İşte 3D Experience'ı diğer platformlardan ayıran en önemli noktalardan yani biri. Bu gücü hepimizin, öğrencilerin dahi kullanabilmesi için ayaklarımıza getiriyor. Tasarım dünyasında demokratikleşmek gibi bir çözüm oluyor herhalde. Hepimiz buna ulaşacağız. Peki tamam, mühendisler olarak onaylıyoruz. Üretelim dedik, değil mi? Artık o zaman bir üretimle ilgili bilgi görelim. Üretim bize bağlı olabilecek mi? Bugün sanayide herkes bütün parçalarını kendi yerinde üretmiyor. Alıyor dışarıda üretiyor, başka tedarikçilerden alıyor. Bunları nasıl takip edeceğiz? Platformda onlara da bir yer var mı? Onlara da bir oda açtım mı Murat Han? Bakalım nasıl ilerliyoruz? O zaman uçağı alalım. Uçalım Trabzon'a. Trabzon'da üretimimiz gerçekleşecek. Nasıl yapacağız? Görelim. Ekibimizle birlikte yaptığımız yangın uçağının analiz sonucuna göre sizin de bildiğiniz gibi imalatı engelleyecek bir sorun çıkmadı. Ben de imalat yetkilisi olarak imalat işlemlerine başladım. İmalatı bitirip montaj aşamasına geçince uçağın kuyruk kısmında bir hata fark ettim. Sonra dedim ki bu hatayı çözmem gerekiyor. Bu hatayı çözmek için de buluttan montaj dosyasını çektim. Dosyayı çektikten sonra uçağın kuyruk kısmını incelerken ana boru ve kilit arasındaki bir çap hatası olduğunu fark ettim. Bu hatayı çözmek için de 3D Markup'ın araçlarından yararlandım. Bu araçlar ile hatalı olan parçaların çap değerlerini girdim ve bunları daire içine aldım.
En son işlem olarak da benden sonra işi devralacak arkadaşıma hatayı anlaması için bir issue management ile bildirim gönderdim. Yani platformun içinde imalattan gelecek bir geri dönüşün de adresi var. İmalatta yaşanacak herhangi bir problemi 3 boyutlu dosyada, onların yarattığı Ar-Ge dosyası üzerinde, sizin yarattığınız Ar-Ge dosyası üzerinde geri bildirimle gönderiyorsun. Ve artık orada son mühendis, tasarımı değiştirecek, bu revizyonu yapacak mühendis senin bildirimini alıyor. Yani tek bir platform, tek bir iletişim, komple çözüm. Biz şimdi tasarımı yaptık, birileri çizdi, birileri tasarladı, birileri imal etti ya da imal etmeden önce hatayı buldu. Ben istiyorum ki bambaşka, bu zamana kadar hikayede olmayan yepyeni bir mühendis arkadaşımız gelsin, bu problemi çözsün. Bunu hemen uçağımızı kaldırarak devam ediyorum. Geliyorum. Evet, nasıl çözeceğiz? Bu hatayı sen nasıl öğrendin? Tabii Emrah Bey, hemen anlatayım. Zaten bana gelen bildirime tıkladıktan sonra arkadaşımın 3D Markup uygulaması üzerinde benim için yazmış olduğu notları gördüm zaten. Ama siz de biliyorsunuz ki hani 3 boyutlu bir tasarımda hani yapılan bir hatayı sadece yazıları okuyup da anlayabilmek pek de mümkün değil. Ben de bunun için platformda bulunan 3 boyutlu görüntüleme özelliğini kullandım. Daha sonrasında hatayı daha güzel, daha net bir şekilde inceledim ve parça üzerindeki gerekli değişiklikleri yaptım. Aslında değişiklikleri yaptıktan sonra uçağımız uçuşa hazır hale gelmişti. Ama ben yine de yaptığım değişikliği, yani bir hata çıkmasın diye son bir kez daha kontrol etmek adına Compare uygulamasını kullanarak eski ve yeni parçayı kıyasladım. Bu uygulamayı kullanmamdaki asıl amaç aslında şuydu. Gördüğünüz üzere iki parça arasındaki farkı renk ayrımı yöntemiyle bana çok net bir şekilde gösterebiliyordu. Bir de şöyle bir artısı vardı. Ben bu değişime, bu yeni tasarıma bir 10 sene sonra da bakmak istesem bana yine aynı sonucu verecekti. Hani çok önceden yaptığım bir tasarımda ne değişiklik yaptığımı unutabilirim ama zaten renkler bana her şeyi, hani nerede ne değişiklik yapıldığını gösteriyor. Bu yüzden hani ben veya bir başka biri bu değişikliğe baktığı zaman her şeyi çok net bir şekilde anlayacaktı. Daha sonrasında kontrollerimi yaptım, ölçümlerimi yaptım ve herhangi bir sorun çıkmadı. Parçayı düzgün bir şekilde değiştirmiştim. Sonrasında ben de yaptığım değişiklikleri tekrar platforma yükledim. Sonrasında zaten uçağımız üretildi ve uçuşa hazır hale geldi. Yani gerçekten çok rahat anlatıyorsunuz bazı şeyleri ama çok kritik mesajlar var. Belki karşıdakiler diyor ki hadi canım o kadar da olabilir mi? Siz ne diyorsunuz? Ben bir tane revizyonu saklamak için neler yapıyorum? Son versiyon gerçekten son diye kaydediyorum. Sen bir de onları tek platformda birisini bulutta çizdin. Birisini gittin bilgisayarda çizdin. Her birini tuttun ve istediğin yerden ulaşabildin. Yani bunu söylerken size belki çok kolay geliyor ama çok rahat geçmiyordur mesajlar. Ben de diyorum ki gelin biz yaptığımız tasarımı onlara gösterelim. Bize bu fikri, projeyi nasıl yaptığımızın sonucunda nihayetinde geldiğimiz noktayı göstermek düşüyor galiba. İzin veriyor musunuz? Gösterelim mi artık? Gösterelim. O zaman biz size yapılan uçakla ilgili görselleştirmemizi iletiyoruz. Diyoruz ki biz bu tasarımı yaptık. Ey firma sahipleri, ey çalışanlar. Burada size de rol düşüyor. Yeni nesil, yeni teknolojiyi hem talep ediyor hem de dönüşümde kullanmakla ilgili sorumluluk alıyor, üzerine gidiyor. Ve sizler de şu anda belki yeni çalışanlar, yeni mühendisler, kendi ekibinizi güçlendirecek insanlar arıyorsunuz. Ve bu insanları belki sadece kendi ofisinizin çevresinde, kendi ofisinize taşıtla gelebilecek, servisle gelebilecek yerlerde arıyorsunuz. Biz öyle aramadık ve sonucunda çok da güzel verim aldık. İnsanlar, en önemli şey tutku. Bu tutkuya sahip olan birilerini Türkiye'nin herhangi bir yerinde bulduğunuzda, onlara da teknolojiyi, imkanları sağladığınızda karşısında çok güzel sonuçlar çıkıyor. Biz hatta sadece görselleştirmeyle kalmadık. Biz bu zamana kadar gördüğünüz gibi projenin içerisinde her zaman 3 boyutlu bir dosyaya dokunduk. 3D'ydi her şey. Biz 3 boyutlu dosyanın tecrübesini yaşadık. Bizle kalmasın bu. Siz de yaşayın. Arkadaşlarımın sizlere bir hediyesi var. Yine bir QR kodla geliyoruz. QR kodla bu sefer evinize geliyoruz. Biz bu çizdiğimiz 3 boyutlu tasarımı sizin evinizde, sizin de AR destekleyen telefonlarda 3 boyutlu olarak deneyimlemenizi istiyoruz. Artık modern çağ, yeni nesil ihtiyaçlar, yeni nesil çalışma düzeni, biz bunlara hazırız. Teknoloji bunlara hazır, arkadaşlarım bunlara hazır. Bunları sizlerle hemen buluşturabilirler. Ben teşekkür ediyorum. Sizleri ilk gördüğüm andan itibaren heyecan duydum.